Bir şeyler yemek için gece bir mekana geldik. Saat 10. Kalabalık bir grubuz. Arkadaşlarımla birlikteyiz. Kimi eşiyle geldi, kimi kız arkadaşıyla geldi. Yalnız masanın sadece bu bölümünü çekeceğim. Çünkü yan masalar çok sıkışık, bayanlar var, rahatsız etmek istemiyorum. Karşımda da çocuk arkadaşım Barbaros var. Esasında burası tarihi bir meyhane. Fakat önümüze meze olarak getirilen şakşukaya bakar mısınız? Kanki, burası senin arkadaşın değil mi oğlum? Sevabını adamlara bir öğretsene şu işi ya. Şu şakşuka böyle mi olur abi? Barbaros, şimdi bunu öyle söylesek ayıp olur. Ama senin için bu tarifi yapayım ben. Tamam yap da. Tamam, Barbaros İnsanlar için, iyi yesin. Barbaros için şakşuka yapacağız. Bakın, şurası bu şakşuka yapmamızın çıkma nedeni. Patlıcan yemeği değil, eski meyhanecilerin tarifine sadık kalarak gerçek şakşuka yapacağız. Patlıcanları soymaya başlayarak tarife başlıyoruz. Bu tarifte 4 tane patlıcan kullanacağız. Kaç tane patlıcan kullanırsak onun 2 katı biber kullanmamız gerekiyor. Ve bu tarifte kabukları tamamen soymuyorum. Alacalı bir şekilde soyacağız. Ve sonuncu patlıcanların iki ucunu kesiyorum. Daha sonra uzunlamasını ortadan ikiye kesiyorum. Ortadan ikiye kestiğimi tekrar uzunlamasını ikiye, diğer tarafını da ikiye kesiyorum. Toplam 4 parçayı kestikten sonra yana çevirip eşit parçalarda kesmeye çalışıyorum. Bakın, büyüklük aynen böyle. Parmağınızın 1,5-2 boğumu kadar. Sakın size büyük gelmesin. Kızartırken göstereceğim ne kadar küçüldüğünü. Suyumuzu ekleyelim. Böylece kararma olmasın. Paçalı olduğu için limona, tuza ihtiyaç yok. Suyun tamamen altında kalmalı. Hatta bir tabak koyalım, kafamız rahat olsun. Toplam 4 patlıcan kullandık. O yüzden 8 tane biber kullanacağız. 6 tanesini Charleston, 2 tanesini sivri biber kullanıyorum. Biberlerin uçlarını kestim. Bunları kullanmayacağız. Kızartırken çok ince kalıyorlar ve yanıyorlar. O yüzden uçlarını kullanmıyoruz. Mezemizin tadı bozulmasın diye Charleston biberdeki şu üst taraftaki fazla çekirdek katmanını çıkartacağız. Çekirdeklerin fazlası dökülsün. İçinde kalanlar lezzet katacak. Çok da fazla zorlamayalım. Bir biberi daha çekirdeklerinden ayıralım. Bıçakla hemen oyuyoruz. Herkesin evinde ince maş olmayabilir. Elimizle de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi kolayca hemen çıkıyor. Charleston biberleri büyük büyük doğruyorum. Hatta bakın, parmağımla göstereyim. Parmağımın 2 boğumuna denk geliyor. Ya Koray, büyük olmalı mı diye düşünenler varsa kızartırken göreceksiniz, küçücük kalacak. İsterseniz o parmağın boğumu kadar olan biberi 2'ye kesebilirsiniz bu şekilde. Böyle de kızartabilirsiniz. Ama ben 2'ye kesmeden kızartacağım. Diri diri olmasını istiyorum. Renginin kaybolmamasını istiyorum. 6 tane Charleston biberi kestim. 2 tane sivri biberi de aynen bu büyüklüklerde doğruyorum. Toplam 6 tane Charleston biber, 2 tane de sivri biber. Toplam 8 biber oldu. Dikkat edin, sivri biberler de büyük büyük. Kızartırken küçülecekler. Her zamanki gibi kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Çay bardağıyla ölçülü yapalım. Bir çay bardağının yarısı kadar zeytinyağı. Esasında tarifin en önemli noktası sosu. Orta boy 2 diş sarımsak. Tamamen aromasından faydalanmak için patlatıp tavamızın içine atıyoruz. İkinci sarımsağımızı da aynı şekil bıçağımızı ezerek patlatarak içine atıyoruz. Sarımsakların iyice kavrulması ve aromasını bırakması benim için çok önemli. Bu arada bir orta boy soğanın sadece yarısını kullanacağız. Bu arada sarımsaklarımın iyice kavrulmasını istiyorum. İyice rengi dönecek. Neredeyse yanacak kadar, tabii ki yakmayacağız ama iyice rengi dönüp aromasını bırakmasını istiyorum. Soğanları yemeklik doğradık. Soğanlarımızı da katıyorum. Sarımsaklarla birlikte soğanı en az 2 dakika kavuruyorum. 2 dakika kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Domates salçası hem mezemize, sosuna lezzet verecek hem de mezemizin dolapta uzun süre bozulmadan kalmasını sağlayacak.
Burada önemli nokta salçanın tamamen erimesi, sosla bütünleşmesi. Görüyor musunuz? En ufak pütür yok. Tamamen sosla bütünleşmiş. 5 tane orta boy domates kullanacağım. Domatesi ilk başta ortadan ikiye, ortadan ikiye böldüğümü tekrar ikiye, diğer ortadan böldüğümü tekrar ikiye bölüyorum. Toplam 8 parçaya bölüyorum. Farkındaysanız büyük büyük parçalar elde ediyorum. Gerçek sos yapıyoruz. Gerçek şakşuka sosu yapıyoruz. Eski meyhanecinin tarifine uygun olarak. Ve domatesleri büyük parçalar halinde sosun içine atıyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz. Şakşuka sosu yaparken domates işin içine girdiği zaman ister tatlı domates olsun, ister ekşi domates olsun mutlaka şeker kullanıyoruz. Ve şimdiden domateslerim bir 5 dakika içinde suyunu bırakmaya başladı. Kapağını kapatıyorum. 20 dakika boyunca pişiriyorum. Sosumuz orada pişerken sıra patlıcanlarımızı kurulamaya geldi. İsterseniz böyle bir mutfak havlusuyla patlıcanları hemen kurulayabilirsiniz. Ya da benim gibi manuel bir kurutucuyla patlıcanlarınızı hızlı bir şekilde aynen bu şekil kurutabilirsiniz. Tercih sizin. Evde yoksa bu makineyi almanızı tavsiye ederim. Ekonomik, ucuz bir makine ama çok işe yarayan bir makine. Patlıcanlarımız kurudu. Biberlerimiz hazır. 20 dakika oldu. Sosumuzun bir durumuna bakalım. Baharatlarını ekleyelim. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Acı isteyenler 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Ben ikisini de katıyorum. İyice baharatları birbirini yedirdikten sonra bir tavamızı arka ocağa alıp sosumuzu pişirmeye devam edeceğiz. Bu arada patlıcanları kızartmaya başlayalım. Hemen ayçiçek yağı. Büyük bir tava kullanacağım. Fakat yine 2 posta şeklinde pişirmem gerekecek patlıcanları. Çünkü fazla patlıcan var. Patlıcanlar yavaş yavaş altın rengini alıyor. Kızaran patlıcanların ne kadar küçüldüğünü görüyorsunuz değil mi? Bu kızartmadan önceki patlıcanımızın büyüklüğü ve kızardıktan sonraki ne kadar küçüldüğünü görüyorsunuz. O yüzden büyük büyük doğramak gerekiyor. Patlıcanlarım iyice altın rengini aldı. Kesinlikle havlu kağıt veyahut da başka bir şey kullanmıyorum patlıcanların yağını almak için. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi meze yapıyoruz. Bu yağa ihtiyacımız var lezzetli olması için. Eğer doğru ısıda kızartma yaparsak kesinlikle patlıcanlar yağ çekmez. Hatta kendi gözünüzle görün. En ufak yağ toparlanması var mı? Sadece patlıcanların kendisi yağlı. Hemen tuzlayalım patlıcanlarımızı. Daha lezzetli olsun. Bir kez daha bakalım patlıcanların ne kadar küçüldüğünü görüyorsunuz. Mutlaka büyük doğramayı unutmayın. Defalardır gösteriyorum. İkinci posta patlıcanlarımız da kızardı. Hemen onları da tavamıza alalım. Sıra biberlere geldi. Biberleri çok fazla kızartmayacağız. Benim için önemli olan diri olması ve yeşil renginin kaybolmaması. Patlıcan sıcakken tekrar tuzluyorum. Tuz tamamen içine işlesin sıcakken daha lezzetlensin. Yarım bağ maydanoz. Hemen maydanozlarımızı ince ince doğrayalım. Biberlerimiz de kızardı. Yine havlu kağıt kullanmıyorum. Biberlerin de yağ çekmesine izin vermedim. Bütün lezzeti orada. Sosumuzun son durumuna bir bakalım. Şakşukayı şakşuka yapan, normal kızartmadan ayıran, meze yapan sosudur. O yüzden sos çok önemli. Görüyorsunuz değil mi? O büyük domates parçaları nasıl sosla bütünleşti. Ve tabii ki bir tadına bakalım. Daha sonra sürprizle karşılaşmamak için. Meze tabağımızı ayıracağız ama ondan önce belki merak edenler olabilir. Meyhanelerde aynen bu şekil meze dolaplarına kaldırıyorlar. Öyle servis yapıyorlar. İlk alt tarafa patlıcanlar, üstüne sos. Hatta bakın sarımsağı kavurduk. Kalan parçaları muhakkak alıyoruz. Onun üstüne maydanoz ve biberleri gelişigüzel atıyoruz ama daha sonra tamamen yayıyoruz. Herkese eşit parçada patlıcan, sos ve biber gelmeli. Yeniden üstüne sosumu ekliyorum. Tamamen üstünü kaplıyorum ve üstüne maydanozla bitiriyorum. Normal standart bir meze tabağı kullanacağım. Görüyorsunuz değil mi? Tamamen eşit parçalar halinde geliyor.
Ne sosu az, ne patlıcanı az, ne biberi az. Tamamen eşit parçalar halinde keyifle mezenizi yiyebilirsiniz. Ufak gibi gözüküyor ama önemli bir detay. Bunu yapmazsam kendimi affetmem. 3 parmak tekniği mutlaka böyle sulu olmalı, kupkuru olmamalı. Açın ağzınızı, her zamanki gibi ilk lokma sizin. Tabağın yarısını yemem sadece 30 saniye sürdü. Daha önce sosu böyle pişirmeyenler, patlıcanları bu şekilde kızartmayanlar tabii ki ya normal bir kızartma yaptık zannedecekler. Onlara ne desem boş, kendileriyle bir savaş halindeler. Yaptığımız sos sayesinde 4 gün boyunca dolapta gönül rahatlığıyla saklayıp tüketebilirsiniz. Hala abone olmayan vicdansızlar var izleyip. Olmayın bakalım, olmayın, nereye kadar olmayacaksınız. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Afiyet olsun.